Evet, Galatasaraylı Yorum kanalından selamlar. Konyaspor maçı yorumlarıyla, pozisyonlarıyla buradayız. Arkada da görüyorsunuz şu an hatta olan bir pozisyonu, iptal edilen golü. Zor da olsa kazandık. Kötü futbol sürüyor. E, Geçen son videoda da konuşmuştuk bunu. Galatasaray'ın gidişatı şu an pek iyi değil aslında. Yokuş aşağı gidiyoruz. Ne zaman toplayacağız bilmiyoruz ama bakalım neler olacak. Bugünkü maça gelelim. Hızlı hızlı bir yorumlayalım. Çok fazla uzatmadan konuşalım. 1-0 kazandık. Gol penaltı golü. Osimhen'in penaltısıyla kazandığımız golle geldi açıkçası. Penaltı da penaltı bu arada. Onu da söyleyelim. Hatta birazdan birkaç pozisyonunu gösterebilirim. Birkaç kare almaya çalıştım. Onun üzerinde birazcık belirterek aslında penaltının görselini aldım diyebiliriz. Şimdi maçla alakalı konuşursak dediğim gibi çok kötü bir futbol vardı gene. Aslında maçı full olarak izleyenler de görmüştür. Biz bir şey oynamadık bugün. Aslında puan kaybetmeyi de kabul edebilirdik yani bugün. Çünkü hani şu verilmeyen gol aslında gol ama olsa rahatlayacaktık. Olmadığı için az kaldı gol yiyecektik. Galatasaray'ın tekrar bu Avrupa'da gördüğümüz, hatta onun öncesinde de gördüğümüz e, bir oyunu tutamama, sete dönüştürememe problemi bana göre devam ediyor. Çünkü biz önde olduğumuz maçlarda kötü oynuyoruz. Yani biz çok öne geçmemiz gerekiyor. Çok öne geçsek bile Avrupa maçında da gördük. Tekrar bizi yakalayabilecek duruma geliyor takımlar. Çünkü set oyunu yapıp oyunu soğutup yavaşlatıp bir şekilde maçı rahat rahat kazanacak havasını kaybettik yavaş yavaş. Aslında böyle değildik. Daha önceki maçları hatırlarsak Galatasaray'da bu özellik yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bunun sebeplerini de ayrı bir videoda konuşabiliriz. Maça gelirsek de e, gene bir karambol bir maç oldu aslında. Hatta ilk dakikada gol yiyebilirdik. Hatırlarsanız bir pozisyonun devamında 3'e 1 ceza alanında yakalandık. Yani adamın çevirdiği orta Torreira'ya gelmese maç 1-0 Konya ile başlayacaktı. O zaman çok farklı bir senaryoda görebilirdik açıkçası bugünkü maçla ilgili. Çünkü Galatasaray geriye düştüğü bir maçı çevirme ihtimali şu anki futbolla tabii ki var ama bu mentaliteyle bugün zorlanabilirdik. Geriye düşmememiz önemli oldu o yüzden. 12 maç sonra gol yemedik. Bu da ilginç bir şey aslında bugün ki bu durumun da Muslera'nın e, bu maçında olması da ilginç oldu açıkçası. Hakem iğrenç bir yönetimdi. Rezalet bir hakem yönetimiydi. VAR'daki hakem rezalet bir VAR hakemiydi. Ki zaten belki internette görmüşsünüzdür haberlerden. Gene skandal bir VAR hakemi atanmış bu maça, bizim maçımıza. Gene olaylı bir VAR hakemi. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan Ligi'nde bir maça gene dışarıdan, aynı Yunan Ligi de bize çok benzediği için dışarıdan bir maçı yönetmesi için e, çağrılmış bir hakem. Sonrasında olan olaylar gitmemiş, gidip maça çıkmamış gibi garip garip durumlar, uçakta kavga etmiş falan filan. Bu merak edenler görmediyse bakıp internette bulabilirler bu konuyla alakalı şeyi. Valla hakem için ne diyelim bilmiyorum. Çok kötüydü. Yani sanki şeydi, maç öncesinde demiş ki ben bu maç işte kart vermemek üstüne çıkayım gibi düşünmüş diyorsun. Ama verdiği kartları bize verdi. Yani birçok sert pozisyon oldu. Çünkü dediğim gibi yani öyle bir yönetimle çıktı ki maçın elinden kaçırdı. Yani normalde maçın başındaki birkaç harekete faul verip ikincilerinde sarı kartları çıkarsaydı bu maçın sertliği bu kadar olmayacaktı. Ya, maçın sert olmasını istedi diyelim. Yani bunu kendimi istedi, başka şeyler mi var bilmiyorum ama bu maç yönetiminde gerçekten maçın sert geçmesini istedi benim anladığım. Ki şey bir durum vardı. Hatırlarsanız ikinci yarı Ahmet Kutucu girdi. Ahmet Kutucu girdikten sonra bir sarı kart verdi Ahmet Kutucu'ya. Ahmet Kutucu'nun gördüğü sarı kart sarı kart değil. Ama daha sonrasında birkaç dakika sonrasında da Ahmet Kutucu gene bir faul pozisyonu içinde ve ayağa bastı ve pozisyon sarı kart. Şimdi normalde sarı kartı ikinci pozisyonda vermesi gerekiyor ama gidip alakasız bir pozisyon olan birkaç dakika öncesinde Ahmet Kutucu'ya sarı kartı verdi. Şimdi ben o pozisyonda birçoğunuz gibi siz de aynısını düşünmüşsünüzdür. Ya, eyvah Ahmet kırmızı gördü dedim. Çünkü bir tane sarısı var ve pozisyon bariz sarı kart. Ya da VAR'dan çağrılır, sarı kart verip kırmızıya dönüştürülür gibisinden düşündüm. Hiçbir şey olmadı. Yani burada da suçlusu biz oluyoruz yani.
Vay efendim Galatasaray'a işte kırmızı kart verilmedi. Şimdi göreceksiniz internette ya da yorumcularda bilmem nerede Galatasaray'a işte kırmızı kartları çalmıyorlar. İşte yok Torreira'ya vermiyor. Bak işte Ahmet kırmızı görecekti. Görmedi gibi şeyler göreceğiz. Ama bunun suçlusu biz değiliz. Bunun suçlusu gerçekten hakem. Çünkü ilk pozisyon zaten sarı kartlık bir pozisyon değil yani. Sen niye sarı kart veriyorsun ki? Şimdi bizde ikinci pozisyonda sarı kart vermesi lazım. Ben de sarı kart vermesi lazım diyorum. Ama ilk pozisyondaki sarı karttan dolayı adam kırmızı kart görecekti. Bu sefer kırmızı kart görmemiş durumuna düştü. Ama zaten görmemesi de lazımdı. Geldi bunu Türkiye'de şu anki bu psikolojideki insanlara anlat ama yani. Fenerliye, Beşiktaşlı'ya anlat. Geldi bunu. Ama bunun suçlusu kim oluyor? Galatasaray oluyor. Çünkü Galatasaray'a verilmiyor. Bu kart gibi dönüyor. Halbuki öyle değil. Maç içinde birçok sarı kart olması lazım. Bu sarı kartların bize de çoğu var ama onlara da çoğu var. Ama bir sarı kart çıkmıyor onlara. İlginç bir şekilde çıkarmadı yani. Kötü bir yönetimdi. Dediğim gibi iptal olan penaltı diyorum. İptal olan gol yani abi. Bunu bilmiyorum hangi kafayla iptal ettiler, neyi düşündüler. Pasif offside mı düşünüyor şu an Barış'ın önündeki Abdülkerim'e ama pozisyonu tekrar izlerseniz devamında zaten onun bir etkilediği kimse yok. Hatta top üstünden bayağı geçiyor, arkasını dönüyor. Yani ilginç bir pozisyondu. Hatta Bein Sports'un Fransız kanalındaki da Galatasaray maçı veriliyordu. Sonrasında da gördüm. Fransız kanalındaki spiker neyi acaba offside olarak gördüğü gibi bir yorum yapıyor yani. Ki Bein Sports yani bu yorumu da yapan. Kendi kanallarının spikeri. Yani burada nasıl bir offside var diye düşünüyor. Yani ilginç olmayacak bir pozisyona offside çalıp adamın golünü yiyorsun. Onu geçtim maçı zora sokuyorsun. Yani belki de puan kaybedebilirdik bunun yüzünden. Ha belki futbolumuzda bugün puan kaybetsek zaten iyi oynamadık diyebilirdik ama kesinlikle bu pozisyon bir goldü. İlginç bir şekilde bunu offside olarak gene her zaman bizim başımıza gelen olaylar oluyor. Çünkü geçen hafta da hatırlarsanız o zaman bizim yediğimiz gol de offside'tı. Aynı şeyi düşünürsen. Ya hatırlayın o golü de. Bizim Osimhen'in gerisindeydi. Sonra gol yedik karambolden. O golde de o zaman Osimhen aynı mevzuyu yapıyordu. Engelliyordu vesaire gibi düşünürsün. O golde o zaman offside'di. Biz boşa gol yedik olacak. Ama maalesef olmuyor. Hep böyle garip garip şeyler oluyor bize. Yunus'a da bir kırmızı çıkabilirdi. Ee, O pozisyonda hatırlarsanız 31. dakikada olan pozisyonda öncesinde yani burada hakemin bütün olay hakemin aslında. O pozisyonda da 31. dakikadaki o Yunus'un sarı kart gördüğü pozisyonda da zaten Yunus'a faul var. Normalde Yunus'a faul vermesi gerekirken adam itiyor, çekiyor, işte hızla geliyor üstüne. Yani normalde pozisyon zaten faul ama devamında da Yunus elini şöyle kaldırıyor en son ki hatalı bir hareket. Sarı kart görüyor. Yani istese hakem orada da kırmızıyı bir şekilde çıkarabilirdi. Orada da bir tartışmalar dönecek ama gene dediğim gibi burada da hakemde suç var. Çünkü öncesinde zaten faul çalması lazım. Yani rezalet bir hakem yönetimiydi. Mahvetti maçı yani. Bir pozisyon var, iki Konyalı birbirine çarpıyor. Onun önünde Barış var. Barış faul yaptı diye Barış'a faul veriyor falan. Garip garip olaylar. Mertens'e bir faul yapılıyor. Gözünün önünde Mertens yerde kalıyor. Çok rahat sarı verebileceği bir pozisyon. Herhangi bir faul bile vermiyor. Ama gerçekten düşüş sürüyor yani. Bize çok kötü oynadık. Ee, Bakalım notlarda ne var. Ha şu offside çizgisi mevzusu. Aslında şu anda da gördük demin. Ya bu offside çizgisi 10 dakika sonra veriliyor bizim maçlarda ki durumlarda. Bugünkü iptal olan golde de offside çizgisini 10 dakika sonra verdiler ekrana. Hatta işte orada da Abdülkerim'in üzerinden çizmişler çizgiyi. Halbuki kafayı vuran Barış. Yani Abdülkerim offside'da diye düşünüyorlar ama Abdülkerim'le alakası yok pozisyonu. Zaten absürt bir durum. Bütün yorumcular konuşacaktır bu pozisyonu da. Ben bunu anlamıyorum. Geçen videoda da söylemiştim. İngiltere Ligi maçlarını izlerseniz, mesela Premier Lig maçlarını izlerseniz, Liginde bu tarz hemen bekleme olduğu sırada, o sırada televizyon yani bizle, hakemle aynı şeyi görüyoruz aslında. Pozisyonu izletirken nasıl bize VAR pozisyonlarında hakemin izlediği anı görüyoruz vesaire ya. Aynı şekilde VAR çizgisini de gösteriyorlar aynı anda. Yani hakeme söyledikleri zaman sonuçta bu VAR çizgisi çekilmiş olması gerekiyor değil mi? Yani hakeme pozisyon offside golü verme diyorsan sen o sırada VAR çizgisini çekmiş olman gerekiyor ki bu belli olsun. Ama bizde niyeyse VAR çizgisi
10 dakika sonra gösteriliyor. Hakem golü iptal ediyor. Biz bekliyoruz. Yani maçı izleyen biziz. Hani bu daha önce de bunu söyledim. Bu sporun bu kadar büyümesi, bu kadar paralar dönmesi bizim sayemizde, seyircilerin sayesinde. Ama biz göremiyoruz pozisyonu. 10 dakika bekliyoruz offside mi değil mi görmek için. Yani bu çizgi olayını bir çözüm gelsin. Bu böyle gitmez. Bu çok saçma bir şey. Ben böyle bir şey görmek istemiyorum. Ben o çizgiyi hakeme söyledikleri an televizyonda da görmek istiyorum. Bana sonradan 10 dakika sonra çekip göstermeyin bu çizgiyi. Böyle bir şey olmaz. Onun dışında ne konuşabiliriz? Ahmet'le alakalı tekrar konuşabiliriz. Tabii ilk maçıydı. İyi de oynamadı. Girdikten sonra da bir etki gösteremedi. Hatta işte dediğim gibi yanlışlıkla da olsa belki bir kırmızı da görebilirdi. İlk maçı olmasından dolayı pek diyecek bir şey yok. Zaten yeni geldi takıma. Bir anda hemen birkaç gün içinde böyle bir maçın içine girip bir anda çok iyi bir şey yapmasını beklemiyorduk. Tabii Sara da girdikten sonra Sara da etkisizdi. Çünkü zaten ne zamandır oynamıyordu, sakatlıktan döndü, etkisizdi. Onun dışında ne diyebiliriz? Kötü bir maçtı. Gene kötü bir futbol izledik Galatasaray'dan. Oyun kuramadık ama demek istediğim yani Osimhen'in penaltısıyla kazandık ama şunu söyleyebilirim. Hatta burada ben aslında görüntüleri aldım. Evet, pozisyonu görüyoruz burada. Osimhen önce dokunuyor. Daha sonrasında da zaten Konyasporlu oyuncu Osimhen'in ayağını alttan vuruyor ki topa sert bir şekilde vurmak için aslında burada ayağını uzatmıştı. Sert bir şekilde topa vuruyor. Topa vurmak isterken Osimhen'in ayağına vuruyor. Pozisyon penaltı. Bu da öncesini göstermek istiyorum. Gelen pozisyonda gördüğünüz gibi kafayla indiriyor. Osimhen'in yerine dikkat edelim. Osimhen ne kadar geride, ne kadar arkada. Hala arkada ama burada penaltıyı alıyor. Yani çok bunu niye gösteriyorum? Elinizde şey gibi bu. Yani elimizde daha doğrusu Ferrari'm var bilmiyorum demek gibi bir şey bu yani. Ya da Ferrari'm var ben hala işte Doblo'ya binmeye çalışıyorum gibi bir şey. Yani defans arkasına atılan toplara bu kadar etkili bir adam varken bunu kullanmıyoruz. Havadan keseceğimiz düzgün ortalara çok rahat kafa vuruşu yapabilecek bir adamımız varken bunu doğru düzgün kullanamıyoruz. Osimhen'i besleyemiyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim. Bugün bir tane bu tarz bir pozisyon geldi. Offside'a yakalandığı da oluyor. Hatta bir tane golde offside'dan gitti. Ama mesela çok yakın bir offside'dı bu sefer. Diğerleri gibi çok önde bir offside değildi. Yani Osimhen'i bu şekilde beslersek kesinlikle çok daha etkili olacak ve gol atabileceğiz. Bakalım Okan Hoca birkaç maç içinde neler yapacak? Çok merak ediyorum. Çünkü kötü gidişata dur diyebilmesi lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Abonelik benim için çok önemli. Çünkü izlenme sayıları çok yüksek. Şu an için yeni kurulan bir YouTube kanalı için gerçekten 8-10 bin izlenmeyi bulduk. Ama dediğim gibi abone olmak daha önemli şu an için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Galatasaraylı Yorum kanalından görüşmek üzere.